She's the woman that I know. She's the woman that you know me so. If I believe her, she's my baby. If I believe her, you know me, baby. If I believe her, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the things. She's the woman that I know. She's the woman that you love me so. Ba-ba-loo-la, she's my baby. Ba-ba-loo-la, don't be maybe. Ba-ba-loo-la, she's my baby, love, my baby, love, my baby, love. Come on, cats. Güzel makine. Eyvallah. İyi bak ona. Kalp kırıcı. Yukarı Tokyo Garaj incelemelerinden tekrar merhaba. Şimdi Japon gidecek halimiz yok. Japonların da bu arada çok ciddi Amerikan ve Alman sevdası olduğunu unutmayın. Şimdi burada karşınızda bir Amerikan, has bir Amerikan. Harbi böyle 67'den kalma ciddi bir makine. Şimdi bu bir Friend Dogs da olabilirdi çünkü aracın sahibi zaten benim eski bir arkadaşım Atay. Ama ben Atay'la zaman geçirdiğimden daha çok bu arabayla geçirdim. Çünkü bu arabanın benim hayatımda yer edinmişliği de var. Şimdi önce bir Atay'la tanışalım. Sonra da bir arabayla tanışalım. Kanka kızma ama bir anımız olsun, doğru mu? Aynen. Tamam dur biraz gidiyorum. Allah'ın aşkına. O kadar atar gider yaptık. Hiç olmazsa gerçekçi bir selamlaşmamız olsun. Biz iyiyim. Ben çok iyiyim. Bugün daha da bir iyiyim. Biz Atay'la eski tanışıyoruz ama öyle çok aşırı vakit geçirmişliğimiz yok. Yani belki bir 25 sene öncesinden bir tanışıklığımız var. O da belki bu aracın ilk alındığı zamana dayanıyor. Ortak arkadaşımız var bizim İlker. Tamer abi, onlara da selam olsun. Aynen. Ortak arkadaşlarımız. Abi burada acayip bir makine var. Ben bu makineyi tamam 67 Mustang, 65.5, 66 Mustang'leri biliyorum. Ama çoğumuzun hayatında bir filmle girdi. Aynen. Şu kasaya baktığın zaman Eleanor. Abi nedir bu Eleanor? Biz burada bir Eleanor'a mı bakıyoruz ya da nedir? Neye bakıyoruz? Biz burada aslında 1967 model Ford Mustang'e bakıyoruz. Eleanor 60 saniye filmindeki Chip Fuz'un yarattığı bir body kit'in 67 Mustang'e uygulanıp öyle bir efsane olmasıyla alakalı. Tabii ben de etkilendim ondan. Filmi izler izlemez. Film 2000 miydi? 2005 miydi? Film 2001 galiba. 2001 değil mi? 2001 galiba. Hatta o zamanlar 2-3 kere filmine bile gittik arkadaşlarla. Ne yapmışlardı, çok şaşırmıştık. Biz de etkilendik. Tabii o zamanlar body kit'i yok bu arabanın. Printer'dan böyle küçük fotoğraflardan arabanın bir sürü resimlerini çıkartıp işte ustalara danışıp sağ olsun iyi bir usta bulup body kit'i o zaman uyarladık kendi çapımızda. Hatta bir kısmı hala elde yapılmıştır bunların. Dodikleri, marşpiyerleri. Sonra body kit çıktıktan sonra ben kaputu, ön far kaşını ve tamponunu Amerika'dan getirttim. Yani önce kendini uyarladın, ondan sonra asıllarını buldun. Yani. Aynen. Evet. Peki dürüstçe sana bu arabayı 67 Mustang sevdası mı aldırdı yoksa Eleanor mu Tabii aldırdı? o zaman Eleanor yoktu ki. O zaman yoktu, ilk 99'u aldım ben arabayı. Bir arkadaşım babasında vardı. Çok etkilenmiştim ondan. Çok da dikkat çekiyordu. O zaman da 106'lar vardı böyle. Hani 106 mı alayım, bunu mu alayım falan. İyi ki bunu almışım. Hala da her bindiğimde heyecanlanıyorum gerçekten. Sen Böyle bu arabayı heyecan 99'dan mı bindin? Aynen 99 aldım. Hatta ehliyetim de yoktu. Bip. Bu arada o 99'da bindi ama ben bu arabaya 94'te bindim. Öyle de bir durum var. Çünkü aldığı kişi Tamer abi, benim babamın menajeri. Hatta o aracı birlikte aldılar. Babamla birlikte aldılar. Dolayısıyla benim bu araçta Galatasaray Lisesi'nde ikmal sınavına gitmişliğim var. Öyle bir durum var. O zaman araç siyahtı. Evet. Onlardan birkaç tane fotoğraf paylaşıyorum. Bunu tabii canım acıyarak söylüyorum ama babamın otomobil koleksiyonu tabiri caizse gasp edildiği zamanla dönüyorum. Bunu çok ileriki zamanlarda anlatacağım neler yaşandığını. Benim için farklı bir şekilde, benim için babamın otomobil koleksiyonu gasp edildi. Bu araçta bir dönem siyahken o koleksiyonun içerisinde yer almıştı kısa bir süreliğine. Ama bugün yıllar sonra yeniden görme şansım oldu. Bir de biz bu aracı 2 sene önce bir Klasik Otomobil Derneği'nin yapmış olduğu bir anma etkinliğinde getirmiştin. 2018'di galiba. 2018 16'ydı. 16. Yok ya, o kadar oldu mu ya? Ol var bende resimler. Oradan resimler O çıkarttım. kadar eski. 2016 ya. Karlı bir havaydı. Evet, karlı bir havaydı. Aynen. Hatta babamın sahne kostümünü, Aynen, kıyafetini çok güzel üstüne olmuştu. koymuştuk. Aynen. Hayatta normalde ıslakta bile çıkartmayacaktık. Ama o gün için Evet. tabii ki de akan sular duruyor. Ben de öyle 63 Impala'm var. Yağmur veya yolda su gördüğüm zaman şerit değiştiriyorum. Aynen öyle. Bu arabalar suya gelmiyor ya. Gelmiyor yani, kesinlikle gelmiyor. Baba, benim en son hatırladığım, sen bununla çok sağlam drag kovalıyordun. Doğru. ...2001'le
başladı. 2006'ya kadar gitti. Sonra 2006'dan askere gittim. Sonra tekrardan draglar başladı. 2012 ile tekrardan başladık. 2012-2018 arasında her sene 2 tane vardı. Her sene de gittik. Gayet de güzel başarılar elde ettik. Sınıfında iddialı bir otomobil. Şu iddianın altında ne var bakalım mı? Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Bunun altında ne yatıyor? Evet, Mustang ve altında bir at çiftliği diyebileceğimiz nedir bu makine? Bu makina 427 motor kodu, efsane. Ford'un 427 motor kodudur. Piston çapı ve stroke çapı devire çok uyumludur. Tabii bu motor 351W, yani Small Block'un 427'si stroker olarak Amerika'dan geldi. Çünkü yeni tip 427'nin maalesef parçaları çok fazla yok. Bu 427 nedir? Kübik inç mi? Evet, 7 litre. 7 litre makine gördüğünüz şu anda. Yani hakikaten at çiftliğinden bahsediyorum. 7 litre bir makine, Ford Racing'in makinesi. Tabii o makine buraya gelince böyle koyup çalıştırıp her şey olmuyor. Yine her şey bir tecrübe. Yine her şey bir birleşimle alakalı. Şanzıman oranı, diferansiyel, ön takım, arka takım. Yani bunları konuşursak her hafta bir şeyler konuşmamız gerekiyor. Peki samimi olarak ben burada koca bir hava filtresi görüyorum. Haliyle bunun karbüratörlü olduğunu Tabii. anlıyorum. Aynen. Yani bu kadar emek vermişsin, bu kadar yarış kovalamışsın. Neden karbüratörlü kaldın? Niye enjektörlüye geçmedin? Zaten makine getirirken Coyote'de makineleri var Ford Racing'de yine. Yine aynı maliyetlere geliyor. Enjeksiyonlu 5 litre. Ama ben son dakikada tekrardan şeyimi bozmamak için, o sesi, o ambiyansı bozmamak için yine karbüratörlüğe döndüm. Biraz ruhuna sadık kalmak Aynen. için. Anladım. Aynen. Yani diğeri belki daha kullanışlı ama bu sesi ve bu keyfi vermeyecek hiçbir zaman. Bu demir blok galiba. Alüminyumu da var ama bu demir blok Ford Racing'in kendi bloğu, yeni üretim bir blok. Yeni üretim derken 2011 üretimde ama yeni bir metal yorgunluğu yok. Long blok olarak geliyor. Etrafını kendin dolduruyorsun. Aynen. Siz yine karbüratörünü, manifoldunu, kayışlarını, her şeyi siz koyuyorsunuz. Long blok dediği bu arada arkadaşlar, alttaki blok içi dolu. Yani krangı var, kolu var, pistonu var. Buna short blok deniyor. Long blok ise kapakları da takılı, egzantrikleri de içi Aynen. dolu yani. Siz bunu aldığınızda sadece dışarıdan müdahale ediyorsunuz. Long blok dediği o, short blok dediği de sadece alt tarafı yani. Tabii bu motoru koymakla her şey bitmiyor. Biraz önce size bahsettiğim gibi fine tuning ayarları gerekli. O da yola belki 500 kere çıkmanız lazım. 500 kere de belki Tabii iniyorsun, ayarlıyorsun. Aynen, aynen. Öyle laptop'tan Aynen, ayarlayayım gibi bir durumumuz yok. Yok. Ya şimdi oturuyoruz laptopta yazılımcıyla. O dinliyor, ediyor falan. Tak, Öyle biraz, bir şey yok. Biraz avans açayım, biraz rötar şu an. Çok daha kolaylaştı işler. Tabii. Ama arabada çıkıyorsun yola, boğuldu, kenara çekiyorsun, biraz kısıyorsun karbüratörü, biraz avans açıyorsun, biraz avans kapatıyorsun. Yani her seferinde arabayı bin yapıyorsun. Evet. O da yorucu olması gerek. Evet. Yani ama ona ulaştığın zaman bitti. Bir avantajı belki dyno'da olursa. Dyno'da çıkmıştık. Ya Dyno bayağı bir şey gösteriyor ama yine şöyle bir sıkıntı var bu tarz arabalarda. Kaydırmalı tribün olduğu için. Kaydırmalı tribün ne? Kaydırmalı tribün şu. Şimdi yeni model arabalarda launch control diye bir şey var. Evet. Fren gaz yapıyorsunuz. İşte 4000 devirde tutuyor makine kendini, bırakıyorsunuz. Ya da o launch kontrolü yapmazsanız normal bir araba gibi biniyorsunuz. Normal bir binek araba gibi. Ama bunda öyle bir şey yok. Bundaki kaydırma olayı şanzımanla motor arasındaki tribünü siz motorun huyuna göre belirliyorsunuz. Yani mesela bunda 2800 kaydırmalı bir tribün var. O da 2800 devire kadar. yarım bir- debriyaj yapıyor. Yarım size. debriyaj gibi. Avantajı ne? Kalkış anında fren gazı da 2800'e getirip tam torkunda 750 Newton tork var. Direkt onunla başlatabiliyorsunuz. 700 şu anki halinde, şu anki setup'ta mı 750? Standart. Evet. 500, Şu an 750 Newton torkla giriyorsun. 545 Libra-foot. O da işte 740 Newton Yapıştırıyordur yapıyor. be. Daha çıkmadık yola da. Ama tabii tutunmayla Yapıştırıyor. alakalı. Yani Sirix lastiklerle bile 100 kilometre kadar patinaj yapıyor. Bu lastiklerde zaten tam gaz yapma ihtimaliniz yok. Yok yani. Bu arada ben buhar oldum. Şov yapacağım derken deri ceket havada güzel açısın. Şöyle bir Aynen, soyunup bir hava- rahatlayayım ya. Güzel oldu. Üstümü çıkarttım, hava kapandı. Şimdi bayağı bir soğutmaların da var burada. Aynen, yani 3 Bunlar- tane fanımız var. 2 önde bir arkada. Çünkü ne bir fanla başladık yetmedi. Conta yaktık, bize ders oldu. 2 fan yaptık. Tabii bu makinede değil, eski makinelerde. En sonunda 3 fanın doğru olduğunu anladık. Westinghouse'un yok, orada değişik bir sistemi var. Bir mazur gör. Ben bu sistemi hiç görmedim. Bana anlatırsan. Çok yeni bir teknoloji değil belki ama nasıl çalışıyor fren sistemi? Bu hidrovak diyorlar. Hatta Silverado'lar derler. Hani böyle şey gibi, hani özdeşleşmiş Silverado freni falan derler. Bu dizel makinelerde olan bir şey Evet, falan evet, mı? evet, aynen. Çünkü dizel makinelerde vakum yok. Doğru, aynen. Ya vakum pompası koyacaklar ya böyle bir şey. Nedir bu? Anlat Vakum biraz. pompası da koydum ben, yine olmadı. Şöyle oluyor, şimdi emiş çok fazla olduğu zaman frenin, yani Westinghouse'un içindeki hava kalmıyor. Önce Westinghouse'umuz vardı. Makine biraz vakum fazla olduğu zaman ve düşük devirlerde eksantrikten dolayı biraz sersem çalıştığı için size hava kalmıyordu Westinghouse'dan, çünkü onu da çekiyordu. Vakum tank koyduk, o da bir işe yaramadı. O da yani bir kerelik sizi idare ediyor. Ama bu sistem direksiyonun yağıyla çalışıyor. Yani hidrolik direksiyonun ATF yağıyla çalıştığı için
fren sürekli var. O zaman senin bunda bir tane direksiyon pompan var bir nevi. Evet. Onu besleyen değil mi? Aynen. Yani direksiyon pompamız hem direksiyonu besliyor. Bir de oradan T yaptık. Freni besliyor. Westinghouse ilk defa duyanlar olabilir. Böyle Alman bir isim gibi duruyor ama Westinghouse dediğimiz şey, siz hani arabayı kullanırken frene basıyorsunuz yumuşak ama kontağı kapattığınız zaman sertleşiyor ya fren. İşte orada bir tane silindirlik bir şey var, bir parça var. Motordan aldığı vakumla sizin freninizin yumuşamasını sağlıyor. Motor çalışmadığı zaman da ne oluyor? O vakum yok. Vakum olmadığı için de fren sertleşiyor. Burada da Atay onun yerine hidrolik bir sistem kullanmış. Yine motor çalıştığı zaman hidrolik bir sistemle fren yumuşuyor. Yoksa frene basmak bayağı Tabii. taşa basmak gibi bir şey yani. Yani kontağı İlerlemiyor. kapalı bir frene basmış gibi düşünün. Öyle Ha. oluyor diğer türlü. Tabii fren demişken frenleri değişti arabanın. Normalde Ha tabii. en önemli şeylerden biri. Aşağı inmeden önce burada bir Tamam. vana gördüm. Aynen. Wilwood yazıyor. Frenle alakalı. Aynen, olduğunu ön arkayı ayırıyor. O fren testlerinde daha iyi oluyor ayarlaması. Hani sağ arka fazla ön fazla olduğu zaman buradan 2 saniyede ayarlayabiliyorsunuz. Nelerimiz var durmak için bu arabada? 11.8 inç 4 pistonlu Wilwood. 330 santim falan mı? Yani aşağı Valla yukarı? 340 bir şey olması lazım. 2.54 ile çarpmak lazım. Herhalde 10.000 inç mi dedin? 11 inç. 11 nokta küsür, 11.4 galiba o civarda. 4 pistonlu. Ama tabii bu bir güncel araba kadar iyi duruyor mu? Duruyor. Ama tabii yine de siz emniyetsiz almanız lazım. Böyle yani dikkatli davranmanız lazım. Bu fren upgrade'ini yapman sana fayda etti mi eski Tabii orijinal ki frenine de, göre? tabii ki de. Şansa bu araba ilk zamanda önleri diskte. Orijininden 4 kampana da çıkıyor. O çok büyük sıkıntı. Onda suya girdiğiniz zaman kampanayla içi ıslandığı için geçmiş olsun. Yani oluyor. bizden aldığında diskli aldın. Evet. Orijinalinden diskliymiş araba. Onun şase kodundan çıkarttım çünkü. Tabii. Ha, ben onu bilmiyordum. Orijinal ben de diskli. gülüyorum burada sanki marifetimmiş gibi. Baktım değil mi? şeye, şase koduna. Orijinalinden işte birkaç opsiyonu var arabanın. Fren de onlardan biriydi. Biz arkayı da aynı şekilde yaptık. Biz sana bu jantlarla vermemiştik kardeşim bu arabayı. ha? Aynen. Jantlarımız duruyor mu onu söyle. Jantlar durmuyor ya. Jantlar durmuyor. Keşke dursa. Ne yaptın onları? Vallahi jantları işte 20 yıl önce verdik. Sattık herhalde birilerine. İhtiyacı olan birisine. İhtiyacı olan birisine verdik. Bu jantlar yine Edelbrock üretimli 17 inç. Edelbrock böyle bir retro serisi yaptı. Bir 4 tane jant çıkarttı. Bu da onlardan biri. Ben bu arabaya daha uygun gördüm. Yo çok yakışmış. Tabii şimdi artık 17 inç şey kaldı. Çok küçük kaldı ama o zamanlar güzeldi yani büyüktü. Bu arabaya zaten daha büyük jant olmaz yani sıkıntı yaşanır. Jantlarımız 17 Edelbrock. Biz sana verdiğimizde bu stoplarla vermedik. Doğru. Sen stopları değiştirmişsin. Stopları değiştirdim. Yine Eleanor'dan etkilenerek değiştirdim stopları. Ama orijinalde yine GT500'ün stopları bu şekilde. Thunderbird'ün stopu orijinalde bunlar. 1964 model Thunderbird'den alınma stoplar. Bu sadece Shelby 500'lerde çıktı. Bir de Thunderbird. Yani bildiğim bayağı Thunderbird'ün üzerindeki stopu Evet 64 model. benzeri değil yani. Hayır, o kullanıldı. aynen. Oradan Massey'i geçirdiler. Bu arada bu arabayı ben 2018 yılından beri kullanmıyorum. Evin altında duruyor ama tabii ki de yağını suyunu işte bakımını yapıyorum. Birçok unuttuğum şeyler var. Artık hatırladıkça paylaşacağım sizinle. Bizi kırmadığın için teşekkür ederim. Biz de sana vesile olmuş olduk. Aynen vallahi çok iyi oldu. Bundan sonra arabaya bineceğim. Abi bir şey soracağım. Kaç yakıyor? Karbüratörleriyle bu devirde. Depoyu fullledim biraz önce buraya gelmeden önce. Buraya geldim. Yine fullledim şuradaki benzincide. 223 TL'ye 33 kilometre gelmiş. 33 kilometreye 223 TL. Aynen işte ne kadar yapıyor? Herhalde bir Kaç litre aldın aşağı yukarı? 11. 11 küsür litre aldım. 11 litre. 33 kilometre 11 litre. O anda hesapladım kardeş işte 33 litre yakıyor şu an. O da açık yolda. Herhalde şehir içinde biraz daha değişebilir. Efsin de serinleyeyim ya. İyi benim arabalar yakmıyormuş. İçine bakalım biraz da kozmetiğinde neler var neler yok. Aracın içerisinde race spec yapmışsın, yarış tipi. Ya şimdi sanki. aslında şöyle oluyor. Hepsi birbirine bağlı. Mecburen yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yakıtı, marşı ve ateşlemeyi ayrı ayrı vermek zorundasınız. Çünkü bir problem olduğu zaman nerede ne var görmeniz gerekiyor. Bunlar hep bir şey hem emniyet hem bir tecrübeyle alakalı olaylar. Sigortada da aşağıda. Hani onu da görüyorsunuz var mı bir sıkıntı diye. Her şey elinizin altında. Saatler de değişmek zorunda kalıyor. Zaten bu bir kit halinde geliyor size. Autometer'in saatleri. Buradan her şeyi görüyorsunuz. Shifter'ın da biraz farklı bizim alışık olduklarımıza. Evet. Hani- Shifter, B&M'in Quick Shifter. Şimdi böyle- Rahat ol. Tiptronic gibi kullanabiliyorsunuz. Yarışlarda çok rahat. Nasıl ya? Çekin komple yukarı. Drive alın. Çek. Oturdu mu? Tamam. Bir tane aşağıya. Bir tane de aşağıya. Evet. Şu an 1. Hadi canım. Evet. Yarışa başladınız. Demin niye söylemedin ya? Ha bu şey ileri itebiliyor muyum şu anda? İt zaten gitmez. İt. 2. 1-2 mi bu sadece? Bir tane daha. 3. 3 ileri mi bu araba? Bu araba 3 ileri. Bunun güzelliği deviri gördüğü zaman vuruyorsunuz.
bir vites daha ilerleme ihtimaliniz yok yani. Çok hızlı şekilde. Bunu yolda gösterirsin artık. Tabii ki de ama bu lastiklerle biraz zor ama bir şeyler yapacağız. Gazlamamış yani. Bir parça ucundan Bir olsa parça artık yapacağız. yani. Aynen. Tamer abiyle gazlamıştık. Babam gazlamıyordu o kadar ama Tamer abi sağ olsun. Bindiğimizde bir o zaman fındık altıyla gidiyorduk da bir de şimdi son halini görmekte fayda var. Direksiyonumuzun şeyini değiştirdik. Flaming River'dan aldık bunu. Bu da çok güzel bir şey. Yükseklik ayarı var. Daha doğrusu yüksek ayar derken şu şekilde arkana çektiğin zaman Anladım. istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi haliyle senin gibi bir adam böyle kullanmakta zorluk çeker. Yani Ben işte. kullanabilirim de senin benden bir 12-13 santim uzunluğun farkın var. Evet. Sen biraz arabaya konfor katmışsın kısacası. Mecbur. Yani bu arabayı başka türlü kullanma şansın yok. 99 senesinden beri bende. Yaklaşık 24 yıldır. Yani, Peki ben buradan marşa bassam. İzmir'e kadar gidebilir miyim? evet, İstanbul'dan kesinlikle. İzmir'e. Kesinlikle Antalya'ya gidersin. gidebilir miyim? Her yere gidersin. Antalya'dan da geri Şu an bu dönebilir arabayı ben öyle yaptım. Aynen öyle. Zaten o konuda çok hassasımdır. Problem istemem hiçbir zaman. Aynen dediğiniz gibi buradan bas marşına. Ama yakıtın yoksa ona bir şey diyemem. Cem arkaya tanker bağlı. O beni ilgilendirmez. Benim de merak ettiğim bu arabayla Gider. sorunsuz bir şekilde uzun yol Çok yapabilir rahat miyim? gider. Tabii ki de bir mekanik bunların hepsi ama gider. En önemlisi o ya. Aynen. O kadar böyle arabaları modifiye ediyoruz bilmem ne falan filan. Ondan sonra ulan, buradan İzmir'e gider mi? İstanbul'dan Bursa'ya gider mi? Ya da ne bileyim ben Mersin'den Adana'ya gider mi? Gider. Hani demek ki gidiyorsa doğru bir şey yapmışsın yani. Satmayı düşünür müsün? Sana verebilirim istiyorsan. Benden başkasına satmayı düşünür müsün? Zor ya. Yani gerçekten 2 tane yakın arkadaşım var. Onlar da bu arabada çok emekleri var. Onlar kullanırken bir onlar kullanabiliyor arabayı. Bir de sen oldun. 3 oldu yani. Vallahi. Tabii. Normalde var abi ver şuradan döneyim. Yok öyle bir şey. Yani Ben sana kullandırdım arabayı bir kere. Evet. Bak, durum farklı. Gerçekten Ben öyle. sana Vallahi- kullandırdım arabayı. Sen Gerçekten bana öyle. Gerçekten öyle. Vallahi duruyor da öyle. biraz da yola çıkalım o zaman. Yapalım. Madem kullanma şansım var. Hadi bakalım. Tadına varalım. Seguimos, te llevamos en la cabeza y empezamos como mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Bu Heartbreaker olayı nedir abi şimdi? Heartbreaker olayı normalde Heartbeat of America diye bir sloganı var Chevrolet'in. Heartbeat of America. Evet, Amerika'nın kalp atışı yani Amerika'nın şeyi. Bu Chevrolet'in kendi sloganı. Aynen. Ford'da tabii böyle bir atışmalar oluyor kendi aralarında. Tatlı tatlı. Bunun bir sürü örneği var, stickerları da var. Ford'da Heartbreaker diye bir şey çıkarttı. Yani Ford derken yani oradaki bir artık kim çıkarttı bilmiyorum ama Heartbreaker olarak çıkarttı. Bir sokak atışması Fordçular aynen. Fordçular diyelim. Oradan gelmeye kalbini kırarım diyor Chevrolet'cilere. Tabii her şey er meydanında belli oluyor. Öyle yazmakla da olmuyor bu işler. Benim de hoşuma gitti. Yapıştırdım sonra kaldı. Böyle arabada şey gibi durdu. Yıllardır da var yani. Belki 20 yıldan fazla var. Böyle şey gibi durdu orada böyle. Tam cuk oturdu diye düşünüyorum. Peki 67 Mustang'in karşısında rakibi kim var? Camaro mu var mesela? Yani muhtemelen Camaro vardır. Yoksa Corvette mi var? Yok, Corvette değil. Corvette daha lüks oluyor. Corvette'in rakibi Thunderbird. Ford Thunderbird ile Corvette aynı tarzalar. Tipleri de benzer az çok. Mustang'de de Camaro. Tabii aslında muscle car mı bunlar? Amerika'da yani gibi daha muscle car'lar da var. Charger'lar daha büyük. A-body diyorlar onlara genelde. Bunlar normal her bütçeye uygun araba olarak tasarlanmış. Chevrolet ve Mustang. Ama Türkiye'de Mustang çok seviliyor. Kimse hatta Mustang'den başka bir şey tanıyordur mutlaka da Mustang'e ayrı bir ilgisi de var Türk insanının. Senin için en son Mustang nereye kadar? 70 en son Mach. 70 Mach değil. 71 Mach'la başlıyor. Pardon 70 Mach'la başlıyor mu? Mach'ları var galiba da o bir tasarım olarak var yani ama Mach 1 dedim mi hani 71 ile başlıyor. 70 kasa da çok güzeldir tabii ki de. Ama birçok Amerikan'da zaten 70'ten sonrası maalesef bu benzin kriziyle birlikte işler değişiyor. Yani 70'e kadar gerçekten efsane olarak ilerliyor bunlar, tasarımlar. Her yıl başka bir model çıkartıyorlar. Dur. Kendi arabanda. Oo, ben senden şimdi çok eğlenirim. Ay, Aa, ben arabaya her binişimde korkuyorum zaten. Yani çünkü araba gerçekten şey gibi. çok iyiydi bu. Ne yapacağı belli değil.
Sen nasıl buldun arabayı bu arada? Ben de sana Ben sorayım. çok keyfim yerinde benim. Yani şu anda hiçbir şikayetim yok. Şey güzel, hissiyat güzel, konforum, tepkiler yani direksiyon tepkisi güzel mesela şey yok. Boşluk yok. Gider mi sence Ankara'ya? Araba. Çok rahat ama sürekli beni tahrik ediyor. Basma ihtiyacı duyuyorum. Aynen. Şimdi boş yola da çıktık. Vallahi yani Seni keşke öteki arabaya alsaydık. öyle olurdu, daha iyi olurdu öyle. Kusura bakma abi, ben böyle bir çoluk çocuktan sonra heyecanlanıyorum. Bizim de canımız kıymetli canım. Hay Allah ya. Ya bu araba yani şey anlamda güvenmiyorum. Çıldırıyor yani. Türbün tutunca daha da bir şey yapıyor bu sefer. İstediklerimizi aldık. Ben bir su içeyim abi. Tamam Atay artık su içebilir, rahatlayabilir Atay. Usta yaşlanmışız biz ya. Eskiden böyle miydik yani? Bir de Drak kovalayan adamsın ha. Bırak kovalayan adam ne hallere düştü bunu. Ona mı kasıyorum, buna mı şey yapıyorum? Keyif. Kanka kızma ama bir anımız olsun doğru mu? Aynen. Tamam dur, dur birine gidiyorum. Allah'ın aşkına. Ulan ben de şey de yapacağım. Güzel gün için teşekkür ederim Atay. Abi valla çok iyi oldu. Hem bir arabanın pasını attık. Kendi pasımı attım. İyi oldu gerçekten, ben de bir şey oldum ya. İyi oldu. Seni de gördük. Of buram ağrıdı gülmekten.